Arkadaşlarım merhaba. Ben Ramazan Yılmaz. Teknobeyin Akademi kanalına hoş geldiniz. Makine mühendisi ve kimya mühendisiyim. Kanal içeriğinde mesleğime ait ve en çok sevdiğim konu olan bisiklet hakkında sizlere de faydalı olabilecek içerikleri paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videomuzda Elite Square Smart Frame akıllı kare kadromuzun kurulumunu ve kullanımını sizlere detaylı olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabii öncelikle Elite Square Smart Frame nedir? Basit olarak sizlere anlatmak gerekirse adı üzerinde square yani kare. Elite Square Smart Frame elimizde bulunan akıllı trainerlarımızın vites geçişlerini sağlayan akıllı bir kadrodur arkadaşlar. Bu kadroyu almamın sebebi öncesinde bakın burada elimde Elite Diretto XRT modeli mevcut. Yol bisikletiyle kullanıyordum. Fakat evimizde bisiklet kullanan sadece ben değilim. Eşim ve oğlum ailecek beraber bisiklet sürüyoruz. Yol bisikleti sadece benim boyuma uygun bir kadro olduğu için böylesine bir geçişi uygun gördük. Bir diğer özelliği de mevcut kadronun üzerinde 7 farklı şekilde düzenlemelerin olabilmesi arkadaşlar. Bileşenlere ait. Biraz sonra sizlere bunu detaylı olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikli olarak kuruluma geçelim. Sonrasında da kullanımını sizlere detaylı olarak anlatacağım. Trainer'ın üzerinde 1130 Shimano bir ruble mevcut arkadaşlar. Bu rubleyi kendi imkanlarımda söktüm. Rubleyi sökebilmek için daha öncesinde montajını gerçekleştirdiğim böylesine bir aparat mevcut. Kare kadroyu aldığımızda da zaten rubleyi sökebilmek için bakın bu aparatı beraber gönderiyorlar arkadaşlar. Demontaj işlemini şu şekilde gerçekleştirdim. Elimde zincirli sökme anahtarı yoktu. Mevcut bisikletimin zincirini çıkardım. Onu kullanarak bunu da saat yönünün tersine döndürerek demontaj işlemini gerçekleştiririm arkadaşlar. Bu şekilde zincirle rubleyi kastırdım ve saat yönünü tersine doğru çevirerek rublemi çıkardım arkadaşlar. Sonrasında temiz bir işlemin gerçekleşmesi için tabii temizledim. Herhangi bir problem olması adına biraz gresle yağladım. Tabii bu tercihinize bağlı. Montaj işlemlerine geçmeden önce kutunun içeriğinde bu ön ayak gövdemizin üzerinde bakın şu şekilde matara kafesi ve krank kolun üzerinde de kayışımız mevcut. Gidonumuz, riser'a bağlamak için adaptör, kasnağımızı sıkmak için bu şekilde sıkma halkası ve rondela, rubleyi çıkarmak için aparat, bisiklet bilgisayarını takabilmek için bakın Garmin montaj braketi ve braketi montajını yapmak için 2 adet cıvata, ön ayağımızı takabilmek için 4 adet cıvata, kasnağımızı takmak için anahtar, 4 ve 5 milimlik anahtar, kullanım kılavuzu ve ölçü ayarı tablosu arkadaşlar. Bu malzemelerin tamamının kutu içerisinde olması gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde kurulum işlemlerini gerçekleştiremezsiniz. Bunlardan herhangi bir tanesi kutu içerisinde mevcut değilse satıcınızla kesinlikle irtibata geçin arkadaşlar. Kasnağımızı alalım. Ronderamızı ve sıkma halkamızı bu şekilde yerleştirelim. Sıkma adaptörünü kısma yerleştirelim. Onu bu şekilde tutalım. Evet arkadaşlar, sıkma işlemi tamamlandı. Arkadaşlar ön ayağımızın montajını yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle bakın şu etiket ön kısımda olacak. Sonrasında da bakın burada montajını yapacağımız ayarı delikleri mevcut. Bunu da şu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Bakın akıllı antrenörünüzün aksinin merkezinin yerden yüksekliği 35 santimin altındaysa üstteki 2 deliği, 35 santimin üzerinde ise alttaki 2 deliği kullanıyoruz arkadaşlar. Montaj işlemini gerçekleştirmek için buradaki cıvataları kullanacağız. Minik karıncam geldi. Cıvatalarımızı takarak montaj işlemlerini gerçekleştireceğiz. Alttaki 2 deliği kullanacağız.
Ön ayağımızın montaj işlemlerini gerçekleştirdik. Gövde çok ağır, çok hantal. Herhangi bir işlem yaptığınızda ellerinize dikkat edin arkadaşlar. Herhangi bir sakatlık ister istemez ortaya çıkabilir. Şimdi aksımızın yerleşimini gerçekleştireceğiz. Yalnız bu paket içeriğine dahil olan bir malzeme değil. Bu akıllı trainer'ımızla beraber gelmiş. Bu aparatı haslağın olduğu kısma yerleştiriyorum. Şu aparata da bakın bu şekilde şu kısma yerleşimini sağlayacağım. Dikkat edin. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında bu kısma geliyorum. Ellerinizi açık halde kullanın arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için. Bu şekilde açalım. Şimdi de arkadaşlar hızlı mandalımızı şu şekilde yerleştirelim. İyice kastırmamız gerekiyor. Bu kadar yeterli. Bu kısımdan mandalı kapatıyorum. Ellerimiz açık bir şekilde şu kısmı kapatalım. Herhangi bir zarar gelmesin. Ve son olarak bu kısmı kapatıyoruz arkadaşlar. Palyanımızda sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi de pedalların montajını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bakın burada varsayılan olarak 170'te. Ben bunu 165'e alacağım. Bakın bu şekilde bir parça. Ok işaretini 165'e getireceğim arkadaşlar. Bakın 165 bu kısımda. Evet. Bakın 165 milimi aldık arkadaşlar. Şimdi sıkma işlemini gerçekleştirelim. Pedallarımıza geldi sıra. Bakın gördüğünüz gibi yine dişlilere gres sürdüm. Evet arkadaşlar sıra geldi gidonumuzun montajını yapmaya. O kadar yeterli. Sonrasında şu kısma da montaj aparatımızın garnimizi şu şekilde bir yerleştirelim bakalım nasıl oluyor. Evet. Güzel oldu. Öncelikli olarak şu kısımdan pilin çalışması için onu çıkartalım. Sonrasında bakın kontrolcünün üzerine bulunan sağ ve sol tuşlarına 5 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Bakın bu şekilde yanıp sönmeye başladıktan sonra işlemler tamam demektir. Play Store'dan Elite Square uygulamasını yüklüyorum arkadaşlar. Bakın bu uygulamayı açalım. 5 dakika kullanılmadığı müddetçe otomatikman kapanıyor. Trainer'ımızın elektrik bağlantısını gerçekleştirelim. Gidonumuz yassı pillerle çalışıyor. Arayüzümüzde kara gövdemizi ve trainer'ımızı bu şekilde gördük. Fakat şurası var ki bir güncelleştirme gerçekleştirdim. Kesinlikle bakın burada firmware upgrade. Uygulamanın upgrade edilmesi lazım ki bunun nedeni de şu. Elinizde bulunan trainer'ı tanıması için upgrade dediğinizde bir uyarı verecek. Uyarı verdiğinde sizi bu kısma yönlendirecek. Bakın bu uygulama arkadaşlar. Upgrade uygulaması kesinlikle burada bulunan her iki cihazımızın da upgrade işlemlerini gerçekleştirin. Aksi halde cihaz çalışmıyor. Trainer'ımızı tanımıyor arkadaşlar. Evet, upgrade işlemlerini gerçekleştirdik ve hemen üst kısımda bu bölüme girelim ve burada mevcut 3 farklı üretici markadan herhangi bir tanesine ait sistemlerden bir tanesini seçelim. Buradan bakın Shimano'yu seçiyorum. 12'lik ruble ve Quartz. Evet. Bu şekilde OK diyelim. Dikkat ederseniz ayna kol 5236 12'lik dişli setimiz arkadaşlar. Save diyerek kaydediyoruz. Profil kaydedildi. Şimdi uygulamayı açalım. Uygulama olarak MyWatch'u kullanıyorum. Arayüzümüzde kullandığım akıllı antrenörüm Direto XRT'yi gördü. Buradan kalp sensörümü de seçiyorum. Evet, bu şekilde onu da ekledik. Right diyelim. Bakın burada yaptığımız bağlantıların 4'ünü de görmüş. Buradan bir rota seçelim. Görüntüyü şimdi televizyona yansıtacağım. Buradan Garmin'imi açıyorum. Evet. Square
Arayüzünü bu şekilde açtım arkadaşlar. Görüyorsunuz 52 ve 30. Şimdi Mayvuş'u açıyorum. Bakın bu şekilde geçişler bisikletlerimizde olduğu gibi bakın bu kısımdan Ruby, bu kısımda da aynı koldaki dişlere geçişleri yapıyoruz. Büyük dişliğe aktarmak için, küçük dişliğe aktarmak için. Koltuğumuza geçelim ve sürüşe başlayalım. Bilmiyorum sesi duyabiliyor musunuz? Gerçekten hakkını veriyor. Kayış kasnak sistemi zincirli sisteme göre çok sessiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buradan geçişleri bu şekilde küçük dişliği büyük dişliğe atalım. Buradan küçük dişliğe geçelim. Evet. Tekrar büyük dişliğe geçelim. Evet. Burada geçişleri görebiliyoruz. Bakın. Aynı zamanda şunu da yapabilirsiniz. Eğer mayvuş kullanıyorsanız bakın bu kısımda dişli bölümünden geçişleri yapabilirsiniz. 15, 16, 17. Evet, çok güzel. Şimdilik bu kısmı kapatıyorum. Evet arkadaşlar, gerçekten beğendim. Hakkını veriyor mu? Bunu tabii deneyimleyerek göreceğiz. Bunun için de tekrar bir kullanım videosu çekeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Videonun başında belirttiğim gibi kadro 7 farklı şekilde ayarlanabilir özelliği mevcut. Serimizin yukarı aşağıya yükseklik ayarı, ileri geri ayarı ve eğim ayarı, gidonumuzun aşağı yukarı yükseklik ayarı, ileri geri ayarı, kadro, orta kısım, ileri geri ayarı ve ayna kolumuzun 172,5'tan 165 milime kadar krank uzunluğu mevcut. Herhangi bir tanesini seçip buradaki aparata ayarlayıp pedalları takarak sürüşlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayarları yapabilmek için bakın hemen bu kısımda bulunan mandallar mevcut. Bu mandalları çevirebilmek için burada sitelerinin hemen arka tarafında bu şekilde bir aparat var. Gövdenin ayarlanabilir olması birden fazla kullanıcıya hitap ediyor arkadaşlar. Ev içerisinde kendi boyutuna, kendi ölçülerine uygun olarak bu kısımları ayarlayıp sürüş işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu şekilde bir ölçü tablosu mevcut. Mevcut boyunuza göre bakın şu kısmı sağa sola, bu kısmı ve bu kısımları ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bakın burada bir barkod var. Yine ölçü tablosunu bu barkodla okutarak görebilirsiniz. Bir ay içerisinde birden fazla deneyim gerçekleştireceğim ve bir ay sonrasında da özelliklerini daha detaylı olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Artıları ve eksileri dahil olarak. Almak isteyen arkadaşlar için bir rehber video olduğu kanaatindeyim. Deneyimlerini sizlerle paylaşacağım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı kesinlikle unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar.